sürüngen ırklar kavramı gerçekten bütün bunlar dünya dışı yaşamı işaret ediyorsa Ouroboros bilinen en eski sembollerden kendi kuyruğunu ısırarak bir döngü yaratan yılan veya ejderha. Antik Mısır cenaze ritüellerinde çıkıyor mesela karşımıza. Ouroboros'un ve yazıtların amacı ölen kişinin öbür dünyada da onu koruyacağına inanılmasından kaynaklıdır. Tutankamon'un mezar yazıtlarında da görürüz. Yazıtların üzerinde 2 adet kendini yiyen yılan figürü vardır. Buna göre bu yılanlardan biri Ra yani güneş tanrısı, diğeri ise Osiris'tir yani yeraltı tanrısı. Şimdi buna da değineceğim çünkü bütün diğer mitlerde de aslında yılan hep yerin üstündeki ve yerin altındaki iki anlama da geliyor. Mesela bu da çok ilginçtir. Zıt anlamları vardır değişik kültürlerde. Ben daha önce bir sembolün ait olduğu mitlerdeki ve kültürlerdeki bu kadar farklı anlamlara geldiğini daha önce hiç görmemiştim. Yaşam ve ölümdür, varlık ve hiçlik arasındaki mücadeleyi anlatır. Yani yaşamın yok olduğu yerde yeniden doğuşun olduğu, doğan her şeyin tekrardan yok olacağını söyler. Aynı bu Ordo ab Kaho gibi. Kaos olacak ki düzen olsun, düzenden de kaos oluşsun. Anka kuşu gibi sürekli kendini yaratır ama aynı zamanda yok eder. Yılan çoğu mitolojide su ve toprakla, gök ve yeraltı ile ilişkilendirilir. Başka kayıtlarda deri değiştirerek yenilenmesi ve işte suya yakın olan yerlerde yaşıyor olması aynı zamanda ayı sembolize ettiği inancını da doğurmuştur. Ayın gölgesinden sıyrılması denir, yılanın derisini değiştirmesi gibidir denir. Ve bu benzerlik de birçok kültürde bir ay gücü olarak tanımlanır ve aynı zamanda doğurganlığı, ölümsüzlüğü ve yeniden doğuşu da temsil ettiğine inanılır. Ouroboros'u anlayabilmemiz için öncelikle yılanı anlamamız gerekiyor ve tabii ki ejderhaya da birazdan değinelim. Bu Mısır mitolojisinden bahsettik. Mısır mitolojisinde hem olumludur hem olumsuzdur. Yani güneş tanrısı Ra'nın savaştığı, mücadele ettiği bir yılan vardır. O kaosu ve karanlığı temsil ederken yeraltı seyahatlerinde ona eşlik eden yılan da onun koruyucusudur aynı zamanda. İki anlamı vardır yani Mısır mitolojisinde. Pers mitolojisinde zehri ve öldürücülüğü bakımından karanlık güçleri temsil ettiğine inanılır. Yine yeraltı dünyasının ve kötülüğün sembolüdür. Ama yine aynı şekilde dünyanın koruyucusu olunan Tanrı'yla özdeşleştirilir yılan. Mesela Yunan mitolojisinde de böyledir. Bir olumlu tarafı vardır, bir olumsuz tarafı vardır. Aslında bu yin yang gibi bir şey. Antik Yunan'da sağlıkla özdeşleştirilmiştir. Hastalıkları iyileştirilen sağlık tanrısının asasında 2 yılan vardır. Bu günümüzde de sağlığın sembolüdür, işaretidir. Yılanın Yunan mitolojisindeki olumlu tarafı, olumsuz olan negatif tarafı ise Zeus'un 100 tane yılan başına sahip bir canavarla verdiği mücadeledir, savaştır. Mesela Medusa'da vardır. Saçları yılan şeklindedir ve baktığı kişileri taşa dönüştürür. Yani uzak doğuda yılan mesela diğer medeniyetlere göre daha olumludur. Çin'de yılan ve ejderha figürü, hatta bunlar burçların içine de girmiştir. Ama orada da yılan ve ejderha olarak ayrılıyor. Yani yılan kötücül ve aldatıcı bir hayvan olarak kabul edilse de ejderha bunun tam tersi, iyi huylu ve zararsız bir yaratık olup aslında eril gücünde temsilidir. Sonra Hindistan'da Naga adında kendisine tapılan yılan tanrılar mevcuttur. Onlar kötü değillerdir genellikle ama insanlar onlara kötülük yaptığında onlara zarar verirler denir. Türk mitolojisinde de yılan hem olumlu hem de olumsuzdur. Türk mitolojisine göre gök kubbeyi 2 gök ejderin çevirdiği düşünülmekteydi. Bu mükemmel bir anlatım, harika bir tasvir. Ejderha da enteresan, yani dev kertenkele, ağzından ateş saçan, yılan biçimindeki canavar.
evren olarak bilinen bir varlıktır Türk mitolojisinde. Eviren, döndüren ve sonrasında evren yani kainat anlamını almıştır. Türk kozmolojisinde yer ejderi ve gök ejderi olarak ikiye ayrılır. İnanışa göre yer altında veya derin sularda yaşayan yer ejderi bahar zamanında yer altını ya da suları terk ediyor, göğe yükseliyor ve bulutların arasına karışıyor. Böylece yağmur yağmasını sağlayarak bolluk, bereket ve refah sağlıyor. Yani ejderha hikayelerinin tam olarak ne zaman nasıl ortaya çıkıldığı da bilinmiyor. Orta çağda daha çok aslında başlıyor bu inanışlar. Sonrasında insanlar ejderhaların kemiklerini bulduklarına inanıyor. Sonrasında bu binlerce yıl önceden bahsediyorum. Ejderhalara inanç daha da artıyor ama sonrasında bunların dinozor kemikleri olduğu anlaşılıyor. Dinozorlar da aslında sürüngenler çoğu. Dinozorlar konusu da çok enteresan. Bunları da ileriki bir videoda işleyebiliriz. Yani dünyanın bir zamanki sahipleri, bu konu üzerine de videolar yapalım. Yani ejderha hikayeleri ta Yunan ve Sümer mitolojisine kadar o kadar geriye gidiyor. Orta Çağ'da insanlar ejderhalara gerçekten inanıyordu. Mesela Eyüp kitabı vardır. Peygamber Eyüp'ün kitabı olduğu denilir. O kitapta bahsedilen yaratığın aslında tamamıyla bir ejderha tasviri olduğunu söylerler. Yani sırtındaki sıra sıra sıralanmış pullardan bahseder. Ağzından ateş çıkardığından bahseder. Uzun kuyruğundan ve kanatlarıyla göğe yükseldiğinden bahseder. Orta Çağ'da cehennemin giriş kapısı olduğuna inanılıyordu ejderhanın. Hatta o dönemin resimleri, tabloları bile var. Ama genellikle mitolojide ejderhalar öldürülmesi gereken korkunç canavarlar olarak betimlenir. Filmlerde de vardır. Kahraman ejderhayı öldürdüğünde aslında onun gücüne de sahip olur. Birçok filmde işlenir bu ejderha konusu. Yılanlar da birçok filmde işlenir. Ouroboros'u da aslında birçok filmde ve kitapta görürüz. Mesela Altay yaratılış efsanelerinde yer altında yaşayan erlik vardır. Kırbacı aslında yılandan oluşmuştur. Yani orada da yeraltı dünyasının sembollerinden biri de yılandır denir. Orta Asya inanışlarında hayat ağacının yanında bir yılan bekler ve o ağaca bekçilik eder. Burada koruyucu anlamında kullanılmıştır. Yılan yerin altından hayat ağacının köklerinden yeryüzüne ulaşır ve aslında bilgedir, bütün sırlara da vakıftır denilir Orta Asya'da. Yani o sırları bilen hayat ağacı olarak da simgelenir. Bu ağaç sembolü de çok enteresan. Bunu da bu serilerin içinde inceleyelim. Ağaç, cennet, yasak elma. Mesela Şahmeran'dan bahsetmiştik. Başı insan, gövdesi yılan olan figürden. İnsanoğlunun deva bulamadığı hastalıklara şifa olmasıyla tanınır. Yani Lokman Hekim'inde Şahmeran'ın yardımıyla hekimlik bilgisine vakıf olduğu söylenilir, anlatılır. Yani yılan aynı zamanda çoğu kültürlerde genelde kaos ve kötülük ilkesiyle bütünleştirilmiştir. Mezopotamya mitolojisinde suda yaşayan ejderha motifi dünyanın yaratılmasından önceki kaosu sembolize eder denilir. Hitit mitolojisinde gök tanrısıyla su ejderhası savaşır. Kozmik bir savaştır bu, çok büyük bir savaştır. Semavi dinlerde bu yılan konusu daha olumsuz örneklendirilmiştir. Eski Ahit'te Aden bahçesinden bir yılanın ayartılması sonucu kovulan Adem ve Havva'dan bahseder. Yılan aslında burada şeytanı temsil ediyordur. İslam'da da aslında cinlerin, sürüngenlerin ve özellikle yılanların içine girip kılık değiştirdiğine inanılır. Hatta yılanlar bir cin sınıfı olarak görülmüştür. Mesela Mevlana'nın, Rumi'nin Mesnevisinde bir yer vardır. Ejderhadan bahseder, yılandan bahseder. Senin nefsin de bir ejderhadır. Kurtulursa, çözülürse bir lokma gibi seni yutar gibi bir şey der. Aslında Sabri'nin de içindeki canavar gibi nefsimiz aslında hepimizin içinde kötülüğü simgeliyordur.
Mevlana bunu anlatmak istemiştir. Mesela Gılgamış destanında da Gılgamış arkadaşı Enkidu'nun ölümünden sonra ölmek istemez ve Utnapiştim'in yanına gidip ölümsüz olmayı ister. Çünkü Utnapiştim ölümsüzdür. Ona ölümsüzlüğü veremez ama suyun içindeki gençlik otundan bahseder. Gılgamış o otu almaya gittiğinde denizin içinden zorlukla çıkartır ve bir yılan ondan o otu çalar. Yılan yine burada kötücül, karanlık anlamında. Sonuç olarak yılan bir toplumda kahraman olarak ortaya çıkarken bir başka toplumda bir kabustur, bir karanlıktır, kötücüldür. Başka bir toplumda hem kötücüldür hem kahramandır. Çok enteresan gerçekten bu yılanlar, bu Ouroboros kavramı da çok ilgimi çekerdi. Zaten kitabımda da vardır. Kitabımda bu arada sorduğumuz ne anlatıyor aslında? Ordo ab Kaho, kaostan doğan düzen. Sabri'nin Paris'te kaçtığı vatanından Paris'e gitmesiyle, Paris'te yaşadığı zor durumlarda o gangster Antonio ile karşılaşması ve Antonio'nun bileğinde gördüğü kuyruğunu yutan yılan simgesi aslında karanlığı sembolize eder. Kaosun, yani o hikayenin başında gördüğü yazının simgesel, şekilsel versiyonudur. Bunu da açıklamış olduk böylece. Demiştik insan yarı aydınlıkta, yarı karanlıktadır. Yin Yang. Peki acaba bütün kültürlerde birçok hayvan anlatılıyor ama özellikle bu yılan çok fazla anlatılıyor ve çok farklı değişik şekillerde anlatılıyor. Olumlu, olumsuz. Bizim algıladığımız bu ışık boyutunda değil de görünmeyen başka bir boyutta yaşayan başka varlıklar varsa ve onlar sürüngenlerse, biz sürüngen diyoruz yani sürüngene benziyorlarsa ve belki de insanlık daha doğmadan önce aslında dünyanın sahipleri onlarsa veya başka gezegenden gelen sürüngen bir ırksa, yani şuna geleceğim. Erich von Daniken'in Tanrıların Arabalarında anlattığı, Zekeriya Sitchin'in kitaplarında işlediği, özellikle Sümer tabletlerini işlediği Anunnakiler konusu. Gerçekten bütün bunlar dünya dışı yaşamı işaret ediyorsa antik uzaylılar. Fark etmişsinizdir aslında dönüp dolaşıp hep seçtiğimiz konular üzerinden teğetler geçiyoruz ve bir gün bir zaman geliyor o konuyu işliyoruz ve sonra başka bir konuya ilerliyoruz. Bir düşünelim bakalım bu video üzerine, konuştuklarımız üzerine bir araştırmalar yapalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Yine videonun altına bu serideki bir sonraki sembolü gösteriyorum size. Bunu işleyeceğiz. Evet. Çam kozalağı. Epifiz bezi.